Sevgili izleyiciler merhaba. Birazdan izleyeceğiniz videoda sizlere ortanca çiçeğinin bakımı ve yetiştirilmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi vereceğim. 1. Ortancalar için en uygun yer neresidir? Ortancalar doğrudan ışık almayan ancak kısmen gölge olan yerlerde iyi gelişme gösterirler. Ortancalarınızı sabah güneş alan ancak öğleden sonra korunaklı yerlerde muhafaza etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde öğleden sonra yüksek ışık ve yakıcı sıcaklık ortancalarınıza zarar verir. Bulunduğunuz il çok sıcak bir ilse ortancalarınıza sabah 2-3 saat ışık yeterli olur. Öğleden sonra bitkilerinizi mutlaka gölge ve korunaklı bir yere almanız gerekiyor. Ortancalar sabah güneşini severler ancak öğleden sonraki yakıcı güneşi sevmezler. Ortancalarınızı çok fazla gölge yere koyarsanız çiçek açmazlar. 2. Ortancanın yaz ve kış aylarındaki sıcaklık isteği nedir? Ve kışı çok soğuk geçen bölgelerde ortancalarımızı kışın soğuktan nasıl koruruz? Ortancalar 16 ile 23 santigrat derece arasında iyi gelişme gösterirler. Sıcaklık 27 derecenin üzerine çıktığında çiçek açmaları oldukça zordur. Ortancalar kışın eksi 10 santigrat dereceye kadar zarar görmeden dayanabilirler. Ancak sıcaklık eksi 10 derecenin altına düşmeye başladığında ortancalar kışın soğuktan zarar görürler. Peki kışın eksi 10 derece, eksi 15 derecenin altına düşen bölgelerde ortancaları soğuktan nasıl koruruz? Bunun için ortancaların gövde kısımlarına ağaç kabuklarını doldurabilirsiniz ve etrafına ahşaptan ya da metalden bir kafes yapıp üzerini örterek bitkinizi özellikle çok soğuk geçen kış aylarında ya da çok soğuk günlerde bitkinizi koruyabilirsiniz. Kafesin üzerine jut olabilir, çuval olabilir ya da naylon geçirdiğiniz takdirde bitkinizi kış soğuklarından koruyabilirsiniz. 3. Ortancalar en iyi hangi topraklarda gelişme gösterirler? Diğer bütün çiçeklerde olduğu gibi ortancalarda organik maddesi fazla olan toprakları sever. Ortancalarınızı 1. Tek başına torfta yetiştirebilirsiniz. 2. %80 oranında torf, %20 oranında perlit karışımında yetiştirebilirsiniz. 3. %70 oranında torf, %30 oranında ince çam kabuğu içeren topraklarda yetiştirebilirsiniz. Peki ortancalarda çam kabuğunu neden kullanıyoruz? Sevgili izleyiciler, özellikle mavi ortanca istiyorsanız çam kabuğunun pH'si düşük olduğundan dolayı çam kabuğu toprağın da pH'sini düşürüyor ve mavi ortanca oluşumunu teşvik ediyor. Şimdi sizlere burada gördüğünüz mavi ortancanın toprağını göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde toprağını kaldırdığımız zaman toprağın üzerinde çam kabuklarını görüyorsunuz. Bakın burada çam kabukları var. Ve toprağın da burada kum, torf ve çam kabuğundan oluştuğunu görüyorsunuz. Bir başka ortancanın toprağını söktüğümüz zaman bakın şurada pembe çiçekli bir ortancanın toprağını söktüğümüz zaman burada da içerisindeki beyazların perlit olduğunu, yine aynı zamanda hem torf hem de kum içerdiğini görüyorsunuz. Ortancalarınızı bahçe toprağında yetiştirmek istiyorsanız bahçe toprağına yanmış hayvan gübresi ya da çam kabuğu ilave edebilirsiniz. Aynı zamanda toprağınızın pH'si yüksekse toprağınıza kükürt ilave ederek toprağın pH'sini düşürebilir ve aynı zamanda toprağın pH'sini düşürerek mavi ortanca elde edebilirsiniz. 4. Ortancalar ne zaman ve ne sıklıkta sulanır? Ortancalar suyu seven bitkilerdir. Ortancalar toprağının sürekli nemli olmasını ister. Bu nedenle ortancalarınızı düzenli sulamanız gerekiyor. Bitkinizi eğer saksıda yetiştiriyorsanız iki sulama arasında toprağın kurumasına kesinlikle müsaade etmeyin. Bitkinizi yine açıkta bahçede toprakta yetiştiriyorsanız yine aynı şekilde iki sulama arasında toprağın nemini kontrol ederek toprağın kurumasına kesinlikle müsaade etmeyin. Ortancanın toprağını kurutursanız ne olur? 1. Yapraklar solar. 2. Çiçeklenme gecikir. Ortancalar kış aylarında dinlenme dönemine girerler ve dinlenme döneminde su istekleri azdır. Eğer bitkinizi bahçede yetiştiriyorsanız bulunduğunuz ilin iklim koşullarına göre bahçede kış aylarında sulama yapmayabilirsiniz. Ancak bitkinizi evin içerisinde yetiştiriyorsanız yine yaz aylarına göre daha az bitkinizi sulayabilirsiniz. 5. Ortancalara ne sıklıkta ve hangi gübreler verilir? Ortancalarda gübrelemeye
bitki aktif büyümeye başladıktan sonra başlanır. Türkiye koşullarında ortancalar Mart ayından itibaren uyanmaya başlamakta. Bu nedenle ortancalarınıza Mart ayından itibaren gübre vermeye başlayabilirsiniz. Mart ayı ile Temmuz ayları arasında gübre verebilirsiniz. Ortancalara fazla azotlu gübre verirseniz 1. Bitkiniz çok fazla boy yapar. 2. Bitkiniz çok fazla yaprak verir. 3. Bitkiniz çok az çiçek açar ya da çiçeklenme olmaz. O nedenle ortancalara fazla azotlu gübreyi tavsiye etmiyoruz. Ortancalarınıza özellikle bitki büyümeye başladıktan sonra 1 litre suya 1 ile 2 çay kaşığı 16-8-24 ya da 10-30-10 ya da 20-20-20 dengeli gübresinden verebilirsiniz. Bitki büyümeye başladıkça, bitki boylandıkça 1 litre suya 2 ile 3 çay kaşığı oranında yine 16-8-24, 10-30-10 ya da 20-20-20 dengeli gübresinden verebilirsiniz. Fosforlu gübreler ortancalarda hem pembe rengi teşvik eder hem de çiçeklenmeyi teşvik eder. O nedenle ortancalarda pembe renk istiyorsanız fosfor ağırlıklı gübreler verebilirsiniz. 6. Ortancalarda budama nasıl yapılır? Ortancalarda çiçekler tür ve çeşitlere bağlı olarak ya bir veya daha yaşlı dalların uçlarında ya da o yılın yeni sürgünlerin ucunda çiçek açarlar. Bu nedenle ortancalarda budama tür ve çeşitlere bağlı olarak değişir. Türkiye'de ağırlıklı olarak büyük çiçekli ortancalar yetiştiriliyor ve bunlarda da çiçekler genellikle bir yaşlı dalların uç kısımlarında gerçekleşiyor. Peki büyük çiçekli ortancalarda budama nasıl ve ne zaman yapılır? Sevgili izleyiciler, bakın şu an çiçek açtı, Haziran ayındayız ve Türkiye'de genellikle ortancalar Mayıs ve Haziran ayında çiçek açıyor. Ortancalar çiçeklerini açıp döktükten sonra ya da çiçekleri solduktan sonra budamayı şu şekilde yapmamız gerekiyor. Bakın şimdi çiçek sapımız burada. Sapın bakın birinci yaprak çiftini görüyorsunuz ve ikinci yaprak çiftini görüyorsunuz. Yapmanız gereken sadece üstten itibaren ikinci yaprak çifti üzerinde, şu an kesmiyorum çiçekli olduğundan dolayı, yapmanız gereken ikinci yaprak çifti üzerinden dalınızı kesmek. Peki seneye çiçekler nerede oluşacak? Bakın sevgili izleyiciler, şu an burada gözleri görüyorsunuz. Bakın şurada gözleri görüyorsunuz. Ortancalarda çiçek tomurcukları yaz aylarında bu gözlerin içerisinde oluşurlar. Dolayısıyla eğer budamayı çok derin yaparsanız, yani budamayı ikinci yaprak çifti üzerinden değil de budamayı aşağıdan yaparsanız siz burada oluşan bakın çiçek dallarını tamamen kesmiş olursunuz. Dolayısıyla ortancaları kesinlikle derin, yani sert budama yapmayın. Nedir derin budama? Toprak kısmına doğru çok yakın budama yapmayacaksınız. Yaptığınız takdirde bitkinizin çiçeklerini azaltmış olursunuz ya da bitkiniz çiçek açmaz. Budamayı çiçekler açıp solduktan sonra yapabilirsiniz. Bu genellikle Temmuz ayının sonu ya da Ağustos ayı içerisinde olabilir. Ya da budamayı Şubat ayında da yapabilirsiniz. Bulunduğunuz bölgenin iklim koşullarına göre yine Şubat ayında üstten itibaren ikinci yaprak çifti üzerinden budama yapabilirsiniz. Eğer budamanızı çok derin yaparsanız, yani toprağa çok yakın budama yaparsanız buradaki çiçek gözlerinizin tamamını kesip uzaklaştırmış olursunuz. Dolayısıyla alttan gelen sürgünlerde yeni sürgün olduğundan dolayı bunlar çiçek açmaz. Ortancalar soğuklama isteğini karşıladıktan sonra çiçek açarlar. Peki nedir soğuklama isteği? Ortancalarda 10 derecenin altında en az bitkilerin 85 gün kalması gerekiyor ya da 5 derecenin altında en az 45 gün beklemesi gerekiyor. 10 derecenin altında 85 gün ya da 5 derecenin altında 45 gün beklerse ortancalarınız çiçek açar. Aksi halde bu koşullar oluşmadığı takdirde ortancalar çiçek açmaz. Ortancalarda çiçek ancak soğuğunu karşıladıktan sonra açar. Kış aylarında bitkiniz soğuğunu karşıladıktan sonra ve dal uzamaya başladıktan sonra dalı keserseniz soğuklamış olan dalı, yani çiçek gözü oluşturacak dalı kestiğiniz için ortancanız çiçek açmaz. O nedenle kış aylarında budama son derece önemli. Soğuğunu karşılamış dalı kesinlikle budayıp uzaklaştırmamanız gerekiyor. 7. Ortancalar nasıl çoğaltılır? Ortancalar çelikle çoğaltılıyor. 2 farklı çelik tipi kullanıyoruz. 1. Tepe çelikleri, 2. Odun çelikleri. Tepe çeliklerini Mayıs ile Eylül ayları arasında çiçeksiz sürgünlerden alıp köklendiriyoruz.
Yapraksız dediğimiz diğer odun çeliklerini ise genellikle Şubat ayında köklendiriyoruz. Çelikten ortanca nasıl köklendirilir? Soner Kazaz isimli YouTube kanalımda Çelikten Ortanca Köklendirme isimli videom var. Bu videomu izleyerek ortancalarınızın çelikle nasıl çoğaltıldığını öğrenebilirsiniz. 8. Ortancalarda en fazla karşılaşılan sorunlar nelerdir? Ortancada en fazla karşılaşılan sorunların başında ortancaların çiçek açmaması geliyor. Bunu size göstermek istiyorum. Bakın burada şu ortancamızda 6-7 tane dal var. Üzerinde 1, 2, 3 ve 4 tane dalın çiçek tomurcuğu oluşturduğunu. Bakın bu dalın ucunda çiçek tomurcuğu yok. Yine aynı şekilde bunda yok 2. Bunda yok 3. Burada bu dalda yok 4. Ve bu dalda da yok 5. Bakın 5 dalda çiçek yok. 4 dalda çiçek var. Şu bitkiye baktığımız zaman burada da daha fazla çiçek olduğunu görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dalda çiçek olduğunu. Burada ise sadece bakın şu dalda çiçek yok 1. Şu dalda çiçek yok 2. Ve şu dalımızda çiçek yok 3. Bir başka bitkiye baktığımız zaman bakın şurada. Bu dalın ağırlıklı olarak hemen hemen bütün dallarının çiçeklendiğini görüyoruz. Peki bu durum nereden kaynaklanıyor? Sevgili izleyiciler, ortancanız çiçek açmıyorsa bunun 3 tane nedeni var. 1. Ortancalarınızın bulunduğu ortamın sıcaklığı yüksektir. Ortancalar 27 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda çiçek açmaz ya da çok az çiçek açarlar ya da çiçeklenmeleri gecikir. 2. Ortancalar soğuğu karşılanmazsa kesinlikle çiçek açmazlar. Peki nedir ortancanın soğuğu? Ortancalar 10 derecenin altında 85 gün ya da 5 derecenin altında en az 45 gün beklemesi gerekiyor. Bu sürelerde beklemediği takdirde ortancalar kesinlikle çiçek açmaz. 3. Budamada karşılaşılan hatalar ve budamada yaptığınız yanlışlardan dolayı ortancalar çiçek açmayabilir. Peki budamada yaptığımız hata nedir? Az önce size budamayı bahsetmiştim. Türkiye'de ne demiştik? Genellikle büyük çiçekli ortancalar yetiştiriliyor ve bunlarda çiçekler ağırlıklı bir yaşlı dallardan meydana geliyor. Onun için budamaları mümkün olduğunca ne demiştik? Çiçeğin altındaki ikinci yaprak çifti üzerinden yapmanız gerekiyor. Eğer budamayı toprağa yakın yaparsanız, yani bakın şuralardan yaparsanız buradaki bütün çiçek tomurcuklarını kesip atmış olursunuz. Dolayısıyla alttan gelen dallarda çiçek tomurcuğu oluşturmaz ve bu nedenle süren sürgünlerin çiçek tomurcuğu oluşturmadığını, sadece yaprak oluşturduğunu görürsünüz. O nedenle ortancalarınızı mümkün olduğunca yukarıdan budamanız gerekiyor. İkinci sorun, ortancaların yaprakları neden sararır? Yaprakların sararmasının da 2 nedeni var. 1. Toprağınızın pH değeri yüksekse bitki demir alamaz ve bu nedenle yaprakları sararır. 2. Eğer bitkilerinizi aşırı suluyorsanız bundan dolayı yapraklar sararabilir. Üçüncü sorun, ortancalarda yaprakların uç kısımların kuruması. Ortancalarda yaprakların uç kısımları neden kurur? Bunun da 2 nedeni var. 1. Ortancaların bulunduğu ortamın sıcaklığı çok yüksektir ya da ortancalarınızın bulunduğu ortamın nemi çok düşüktür. Dördüncü sorun, ortancalarda çiçek ve yaprakların solması ve kendini bırakması. Bunun da nedenlerini başlıca şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Sıcaklık yüksektir. 2. Işık yüksektir. 3. Toprak kurudur. 4. Ortancalarınızın bulunduğu ortamın nemi düşüktür. 5. sorun, ortancada yaprakların kahverengileşmesi ve içeriye doğru kırışması. Bunun da başlıca 2 nedeni var. 1. Ortancanın bulunduğu ortamın sıcaklığı çok yüksektir. 2. Ortancanızın bulunduğu ortamın nemi çok düşüktür. Ortancalarla ilgili en fazla sorduğunuz sorulardan biri de benim ortancam neden mavi çiçek açmıyor? Soner Kazaz isimli YouTube kanalımda Mavi Ortancanın Sırrı isimli videom var. Mavi ortanca elde etmek istiyorsanız bu videomu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Mavi ortancanın sırrı toprağın pH'sine bağlı. Toprağın pH'si 4 ile 5,5 arasında olduğu zaman ortancanız mavi çiçek açar. Peki bunu nasıl sağlarsınız? Toprağa alüminyum sülfat ilave ederek sağlayabilirsiniz. Toprağın pH'sini 1. Alüminyum sülfat ilave ederek, 2. Toprağa kükürt ilave ederek, 3. Düşük pH'lı torf kullanarak, 4.
çam kabuğu kullanarak toprağın pH'sını düşürebilirsiniz. Bunun yanında nitrik asit, fosforik asit ya da sülfürik asit de kullanarak toprağınızın pH'sını düşürebilirsiniz. Sevgili izleyiciler, yüksek fosfor, yüksek azot ve düşük potasyum pembe çiçeği, düşük azot, düşük fosfor ve yüksek potasyum ise mavi çiçek rengini teşvik eder. Ortancalarda en fazla karşılaşılan iki hastalık var. Bir, külleme hastalığı, iki, kurşun küf dediğimiz botitis hastalığı. Bu iki hastalığı da bitkilerinizi havadar ve esintili bir yere koyarsanız bu hastalıkları önlemiş olursunuz. Yine aynı şekilde sulamalarınızı özellikle sabah saatlerinde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer sulamalarınızı akşam saatlerinde yaparsanız mantar gelişimi daha fazla olur. O nedenle ortancalarınızı mümkün olduğunca sabah saatlerinde sulamayı tavsiye ediyoruz. Peki ortancalarda en fazla karşılaşılan zararlı hangisi? Yaprak bitleri. Peki yaprak bitlerini nasıl önleriz? Yaprakları sabunlu bez ile silip arkadan durulayabilirsiniz. Ya da yapraklara Arap sabunu, nim yağı yani tesbih ağacı yağı ya da okaliptüs yağı uygulayabilirsiniz. Kimyasal çözüm olarak yaprak bitlerine karşı 1. Konfidor, 2. Mospilan, 3. Desis isimli ilaçları kullanabilirsiniz. Bu yayını sizlere Ankara'daki Dallıoğlu Seracılık firmasından gerçekleştirdik. Bizlere bu imkanı sunan Dallıoğlu Seracılık firmasına çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenerek paylaşmayı unutmayalım. Beni ayrıca Facebook Soner Kazaz ve Instagram Soner Kazaz isimli sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Facebook'ta Çiçek Bakımı ve Yetiştiriciliği isimli grup kurdum. Sizleri aynı zamanda bu gruba katılmaya davet ediyorum. Yeni bir video yayınladığımda haberiniz olsun istiyorsanız abone olmayı ve küçük zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.